Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için tadına ve dokusuna hayran kalacağınız muhteşem bir çörek tarifi hazırladım. Çayın yanında ve gün sofralarınızda vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet olacak. Dilerseniz nasıl yapmışım buyurun hemen başlayalım. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt, 3 yemek kaşığı şeker ekliyorum ve şekeri eriyinceye kadar karıştırıyorum. Bu aşamada üzerine 1 tatlı kaşığı kuru maya ekliyorum. Yaklaşık 5 gram kadar kuru maya eklemiş oldum. Daha sonra üzerine 1 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve sıvı malzemelerimi karıştırıyorum. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra unun bir kısmını ekliyorum. Daha sonra da üzerine 1 paket vanilya ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Malzemeleri karıştırdıktan sonra un ilavesi yapmaya devam ediyorum. Undan bir miktar alıp spatulayı çıkarıyorum ve elle yoğurma işlemine geçiyorum. Bu tarifte toplamda 3-3,5 su bardağına yakın un kullandım. Un miktarı markaya göre değişiklik gösterebilir, o yüzden dikkatli bir şekilde ekleyelim. Hamuru yoğurma kabının içerisine şöyle bir toparladıktan sonra artık masaya alıyorum ve masada yoğurma işlemine devam ediyorum. Masada da 1-2 dakika özdeşene kadar yoğurdum. Borcamın içerisine mayalanması için almadan önce içerisine bir miktar sıvı yağ ekliyorum ve her tarafına sürüyorum. Hamurumu borcamın içerisine yerleştiriyorum ve üzerini streç filmle kapatıp mayalanması için bekletiyorum. Hamurumuz kenarda mayalanırken iç harcını hazırlıyorum. Kabımın içerisine 1 su bardağı un, 4 yemek kaşığı şeker ve 100 gram tereyağını ekliyorum. Ve yağı içerisinde parçalıyorum. Yağımız tamamen donmuş durumda. Yağımız unun içerisinde incecik parçalanıncaya kadar ufalamaya devam ediyorum. Kuru üzümü de ekledikten sonra yağı unla beraber iyice parçalamaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi eğer bu şekilde olmuşsa iç harcımız hazır demektir. Hamurumuz toplamda 40 dakika mayalandı. Masaya alıyorum ve merdane yardımıyla büyütüyorum. Hamuru büyüttükten sonra hazırlamış olduğum iç harcını yarısına ekliyorum. İç harcımı toplamda 3 eşit parçaya ayırıyorum. İç harcımı düzelttikten sonra hamurun diğer yarısını kapatıyorum. Hamuru iyice kapattığımızdan emin olduktan sonra üzerine bir miktar daha un serpiştiriyorum. Tekrardan aynı işlemlere devam ediyorum. Ve iç harcımı tekrardan ekleyip aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Toplamda bu işlemi 3 defa tekrarlıyorum. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaçıran arkadaşlarımız videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabilirler. Son olarak hamuru bir miktar daha büyüttükten sonra iç harcımın kalan yarısını hamurun üzerine ekliyorum. Borcamda kalan kısmını da en son olarak çöreğin üzeri için kullanacağım.
Hamurun son katını da kapattıktan sonra kenarlarından iyice bastırıyorum. Ve hamurumu ortadan ikiye ayırıyorum. Hamurun ilk parçasını alıyorum ve merdane ile hafifçe büyütüyorum. Daha sonra da rulet yardımıyla 4 eşit parçaya ayırıyorum. Ve karşılıklı iki uçlarını çapraz olacak şekilde kapatıyorum. Ve kenarlarından düzeltip kenara alıyorum. Bütün hamurları aynı şekilde hazırlıyorum. Çöreklerin tamamını hazırladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Ve üzerini kapatıp 30 dakika mayalanması için bekletiyorum. ...30 dakikanın sonunda çöreklerim mayalandı. Üzeri için bir yumurtanın tamamını çırpıyorum ve her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bu aşamada yumurtanın beyazını ayırmıyorum. Hem sarısını hem yumurtasını çırpıyorum. Aynı anda kullanıyorum. Çöreklerin üzerine yumurtalarını sürdükten sonra üzeri için ayırmış olduğumuz iç harcımızdan ekliyorum. İç harcın tamamını çöreklerin üzerine paylaştırıyorum. Çöreklerim artık fırına girmeye hazır. 180 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişirmeye gönderiyorum. Çöreklerim fırından çıktı. Toplamda benim fırınımda 30-35 dakikada pişti. Her fırın farklı olduğundan pişirme süresi değişiklik gösterebilir. Gördüğünüz gibi çok güzel şekilde pembeleşmiş. Hemen sunum tabağıma alıp sizlerle kıvamını, iç dokusunu paylaşmak istiyorum. O kadar güzel bir çörek oldu ki inanılmaz lezzetli. Ağızda dağılan harika bir lezzeti var. Bu tarifimi denemeden geçmeyin. Eminim ki sizler de bana hak vereceksinizdir. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.